her şey benim bilincim oluşturuyorsa, bu kalemden başka bir şey yapabilir miyim? Bu kalemden bir çay bardağı yapabilir miyiz acaba? Bu kalemden başka bir şey yapamayız. Bu artık kalem olmuş. Kırılır, bozulur. Bundan başka bir şey yapmamız için bunun atomlarına ayrılması lazım. Atomlarına ayırabilirsem ben bunu, atomlarına ayırırsam başka bir şey yapabilir miyim? O zaman sonsuz olasılık var. Her şeyi yapabilirim. Şimdi bu hallata bıçaktan başka bir şey yapabilir miyim? Başka bir şey yapabilmem için bunun boşluğa gitmesi lazım, atomlarına ayrılması lazım. Çünkü şu an bir kişiliği olmuş. Ben bu kişilikle devam edersem aynı hayat benimle beraber devam edecek. Önce bir boşluğa, hiçliğe gitmem lazım. Arkadaşlar, araba kullanıyoruz ya, araba. Orada bile o kadar çok görüyoruz ki birinci viteste gidiyor araba, birinci vites, sonra ses artmaya başlıyor. Diyorsun ki ikinci vites at. Ama o sırada önce bir boşluğa uğruyor. Boşluğa uğruyor, oradan ikiye geçiyor. Sonra birazcık gidiyor, motor bile artık rahatsız olan, hızlı gitmeye başlıyor ya artık. Bir üste geç diyor, bir üst. Yine bir boşluğa getirip üçüncü vites atıyorsun. Sonra bir müddet sonra yine bir boşluk, dördüncü vites. Yani sen insan olarak böyle kendini geliştirmeye başladıkça hayat seni bir yerde rahatsız etmeye başlıyor. Diyorsun ki dur bir boşluğa geç ve bir üst adım at. Boşluğa geç ve bir üst adım at. Şimdi biz arkadaşlar şu anda bir tarafa adım atmak için önce o boşluğa geçmeye ihtiyacımız var. Ben davet ettim. Teşekkür ederim. Siz de geldiniz. Şimdi bir yarım saat sonra, 40 dakika sonra ayrılacağız. Bu ayrılmadan önce her şeyi bir bırakır mısınız? Şimdi ben biraz sonra nasıl bırakacağınızı söyleyeceğim. Bir bırakın yani isim, cisim, işte ben öğretmenim, doktorum, savcıyım, her şeyi bıraksak ve sonra istersen geri alabilirsin ha. Sonra istersen geri al. Senin zaten. Anılarını bırak, geçmişini bırak. Senin zaten emin ol ki sana ait olan kimsenin tenezzül edip de almaz. Annem babam bile almaz. Ne yapsın senin anını? Bir bırakalım ve yeni bir tarafa doğru adım atalım mı? Önce bu o hiçlik tarafına bir geçip, bak hiçliğe geçtik ya güzel dostlar, şunu yapıyoruz, hiçliğe geçtim, sonra nasıl bir hayat istiyorum? Bilincimi hangi tarafa doğru yöneliyor? Ama önce hiçliğe geçebilmem lazım. Anladın abi, bizim anlattığımız gerçeklik değil. Bunlar saçma sapan şeyler. Anladın abi? Bak hiç bilimsel konuşmuyoruz. Bir de hayatın gerçekleri var. Herkesin kendi gerçeği var. O senin bilinçaltına. Öyle öğrettiler. Öyle değil mi? Ve güzel dostlar, benim o bilincime göre, zihnime gelen şeye göre nasıl davranıyorum? Nasıl davranıyorum? Neysem öyle davranıyorum. Bak, yeni bir hayat istiyorsan, net diyorum, yeni bir hayat istiyorsan, şu ana kadar davranmadığın şekilde davranmak zorundasın. Yeni bir hayat istiyorsan, şu ana kadar düşünmediğin şekilde düşünmek zorundasın. Hissetmediğin şekilde hissetmek zorundasın. Onu yaptığımız zaman yeni bir hayatımız olur bizim. Yoksa aynı hayat yaşamaya devam edeceksin. Dün bir arkadaşım söyledi, bir kitapta okuduğumda çok doğru. Diyor ki, pek çok insan hayatı bir an bile yaşamıyor, bir an. 15 yaşında ölüyor pek çok kişi, 70 yaşında gömülüyorlar. Şimdi aynısı bir daha geliyor. Şimdi hayat sondan yaratılır ya arkadaşlar. Hayat sondan yaratıldığı konusunda iknayız değil mi? Hayat sondan yaratılır ya. Biz de 3 şey yazdık ya. Yazdığımız 3 şeyde biraz sonra elde edeceğiz ya. Yani elde etme emrini vereceğiz. Sonra da o bir müddet sonra, 3 hafta sonra, 1 ay sonra, 6 ay sonra artık onun olgunluğu neyse, o ceviz ağacıysa farklı, kavak ağacıysa farklı ya da bir çiçekse farklı zamanda çıkacak ya. O isteğin bir müddet sonra olacak ya. Olduğu zaman ne yapacaksın? Bilinç altında ne varsa onu yaşarız güzel dostlar. Şimdi ben sana bir hediye verdim. Geldim, bu kalemi sana hediye ettim. Ne dersin hediye ettiğimde? Niye teşekkür ederim dersin? Bu şu demektir, teşekkür ederim. Olmuş, bitmiş. Bilinçaltına en hızlı kestirme formül. Bir şeye teşekkür ettiğinde bilinçaltı onu olmuş, bitmiş kabul eder. Ve olmuş, bitmiş kabul ederse bilinçaltında ne varsa onu yaşıyorum değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? Hep beraber. Hep beraber yapalım. Aynı anda enerji gönderelim. Nasıl olsa bunlara ulaşacağız ya. O zaman önce bir son oluşturalım beraberce. Aynı anda aynı enerjiyi gönderelim hep beraber. Şöyle bir hissedebilir miyiz güzel dostlar?
Allah'ın huzurunda bir hisseder misin kendini? Hani diyorlar ya her yerde değil mi? Her yerde. Bilinç gibi her yerde. Her yerdeyse burada da değil mi? Bir Allah'ın huzurunda gibi hisseder misin kendini? Ve içinden gelerek ona der misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Bugüne kadar verdiğin her şey ihtiyacım olanlardı. Teşekkür ederim. Oturabiliyorum, teşekkür ederim. Yürüyebiliyorum, teşekkür ederim. Duyabiliyorum, konuşabiliyorum, teşekkür ederim. Böyle güzel insanlarla beraberim, teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Ve bir adım sonra yatalım mı güzel dostlar? Çünkü kuantumda şunu öğrendik. Neye minnettar olursan o daha fazla verilir. Virgül. Neyden şikayet edersen o da daha fazla verilir. Sen bir insan evine misafir olduğunda, o sana bir ikramda bulunduğunda, sen ona teşekkür ettiğinde, ellerine sağlık çok güzel olmuş dediğinde o bir dahaki sefere daha güzel yapmak ister. Bu dünyanın, bu evin de sahibi Allah değil mi? Biz geldiğimizde her şey önümüze ikram etmedi mi? Öyleyse ben şu ana kadar verilenlere teşekkür edersem daha fazla verilmez mi? Hissederek diyelim güzel dostlar. Onun huzurundayız ve diyoruz ki verdiğin tüm ikramlar için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşabildiğim için teşekkür ederim. Nefes alabildiğim için teşekkür ederim. Ya bir hayat sahibiyim. Hayatım var benim. Bundan daha efsane bir şey olabilir mi? Teşekkür ederim. Ve ufkumuzu bir tık artıralım güzel dostlar. Şöyle diyelim mi? Az önce yazdığım üç şeyin, az önce yazdığım ya üç şey, onun huzurundayız. Diyoruz ki, az önce yazdığım üç şeyi bana verdiğin için teşekkür ederim. Sondan yaratılacak ya. Hadi o yazdığın üç şeyi düşün ve onu elde etmiş olduğunu düşün. Çünkü bilinçaltı öyle kabul edecek ya, teşekkür ettiğin zaman olmuş gibi. Az önce yazdığım üç şeyi bana verdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynı anda üç kişi aynı şeyi düşünürse daha hızlı gerçekleşiyormuş ya. O zaman bir adım daha atalım mı güzel dostlar beraberce? Başkalarının rüyası için Hazreti Yusuf gibi. Diyelim ki şimdi şu an ben yavaş söyleyeceğim. Siz de içinizden aynı anda benimle beraber aynı anda geçirin güzel dostlar. Aynı anda enerjiyi gönderin. Şu an burada olan, bu programa katılan tüm güzel dostların niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu programa katılan tüm güzel dostların niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Şöyle hafiften sağınıza solunuza bir bakar mısınız, bir hisseder misiniz? Ona dua ediyorsun, ona niyetleniyorsun, ona enerji yolluyorsun. Şu an burada olan, bu programa katılan tüm güzel dostların niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Ufkumuzu biraz daha açalım mı arkadaşlar, artıralım mı? Tüm dünyada, aynı anda lütfen aynı anda enerji gönderelim. Tüm dünyada, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Tüm dünyada, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Tüm dünyada, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Ve amin oldu. Amin oldu demek.
Hz. İsa dua etmeden önce teşekkür edermiş, sonra istermiş. Ol dersen olur. Kelimeler sihirdir. Hangi kelimeyi konuşuyorsak o bizim olur. Çok hızlı şekilde. Ve amin oldu. Ve o yazdıkların çok kısa bir zamanda mucizevi şekilde olduğunda lütfen şu anı hatırla. Ve şu ana da teşekkür et. Hatta bir teşekkür daha edelim. Sana teşekkür edebildiğime teşekkür ederim. Bir adım daha atmak istemiyorum. O adım da şu olacaktı. Sana teşekkür edebildiğime, teşekkür ettiğime teşekkür ederim. Evet, güzel dostlar, ben gerçekten hayatımda teşekkür ederimden daha etkili bir kelime, bir cümle bilmiyorum. Yani bir çocuğa bir şey öğret deseler, ya teşekkür ederim öğret. Ya gidiyorsun ya bir yere, bir hastane, bir hemşire, sıra diye teşekkür ederim. Mesela çok şaşırmıştım aslında. Bir gün kolum çıktı. Sabah 5 gibi falan işte hastaneye gittik ama o kol çıkanlar o acıyı biliyorlardır. İşte doktor böyle aldı, böyle, ya bir dakikada çıkartalım. Çok acı çekiyordum. Yani bir yarım saat çok acı çektim ya. O da bir dakikada halletti. Ben de baktım, teşekkür ederim dedim. Doktor öyle bir baktı ki bana. Dedim, ulan hiç kimse teşekkür etmiyor mu adam acaba? Ya gerçekten öyle bir şaşırdı yani. Sonra kendisi bir sandalye falan getirdi. Dedim ki ya teşekkür etmek ne kadar etkili bir şey. Yani bazen bir tebessüme çok ihtiyacımız olabiliyor değil mi? Mesela bir hastanedesin, hastasın ve hemşire orada tebessüm ediyorsa nasıl hoşuna gidiyor? Hasta ya da hapishanedesin, mahkumsun, gardiyan sana tebessüm ettiğinde nasıl değerli geliyor değil mi arkadaşlar?